Selvi'nin mutfağına ait olan bu tarifimi sizlere öneriyorum. 2 porsiyonluğunu şimdi pişirerek tadım aşaması yapacağız. Şu kalan ürünümü de derin dondurucuya bırakacağım. Sağlıklı, güzel, kolay tarifimi sizlere öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten bakar mısınız, Kayseri mantısı gibi küçücük küçücük. Yani bunu isteseniz bu şekilde küçücük paketleyemezsiniz. Hem şık hem kolay. Bu tarifimi denemenizi öneriyorum. Lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mantı yapıyorum fakat mantıyı kapatmayacağız. Pratik şekliyle hazırlayacağız. Size tüm püf noktalarını vereceğim. Ve bu tarifime arkadaşlar bayılacaksınız ve sürekli yapacaksınız. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir fincan suyum var. Şöyle arkadaşlar. Beyazının bir tanesini ayırıyorum. Kıymasının içerisine girecek. Bir yumurta beyazı. Şimdi yumurtaları kırdıktan sonra ellerinizi mutlaka hijyen yapın. Çünkü yumurtanın kabuğunun üzerinde çok bakteri var. Bu önemli püf noktayı da sizlere vermek istedim. Şimdi önce yumurtalarımı şöyle bir parçalıyorum. Bakın yumurtalarım çok taze olduğu için çok zor dağılıyor. Mantı hamuruyla su böreği hamurunun aynıdır arkadaşlar. İkisi de yumurta ve undan oluşur. Çünkü yumurta burada çok önemlidir. Hamurun dağılmasını önler. Yavaş yavaş artık 5 su bardağı şu anda ilk etapta elenmiş unum var. 5 su bardağı. Yavaş yavaş ununu yediriyorum. Şimdi yumurtalarımı güzelce unumu yediriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bak. Şöyle arkadaşlar bakınız. Açıp kapatma yöntemiyle hamur yoğurmak çok başarılı bir sonuç veriyor. Böyle açıyorsunuz, tekrar toparlıyorsunuz. Bakın hamur, mantı hamuru ve su böreği hamuru arkadaşlar biraz sert olur. Diğer böreklik hamurlar gibi yumuşak olmaz. Bakınız ele yapışıyor ama sert bir hamur. Bakın açıyorum bu şekilde. Tekrar toparlıyorum. Çok hafif un serpiyorum altını. Şimdi bezeler haline getireceğim. Yalnız ben size şu dokusunun güzelliğini göstermek istiyorum. Bakınız ne kadar güzel bir hamur oldu. Şimdi bunları ben bezeler haline getireceğim. Dıştan içe bu şekilde kapatıyoruz. Üzeri bakın pürüzsüz porselen bebek gibi oldu hamurumuzun. Daha sonra şöyle yapıyoruz. Buyurun, bezemiz hazır. 6 tane bezemiz çıktı bu şekilde. Şimdi üzerini hava almayacak şekilde poşetle kapatıyorum. Bir 20 dakika dinlendiriyorum. Mantı soğanı rendelerseniz su yapar, kıymayı sulandırır. O yüzden mantı soğanı olabildiğince arkadaşlar ince doğranacak. Şöyle 3-4 kere de şöyle. Daha sonra tekrar bakınız şöyle bu kadar çok ince olacak mantı soğanı. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Yarım çay kaşığı da karabiberim var. Bir adet ince doğranmış kuru soğanım var. Bir adet yumurtanın beyazı var. Beyazı da koymamdaki sebebi
şekil verirken anlayacaksınız neden yumurtanın beyazını kıymanın içerisine koyduğumu az sonra. Soğanı ve baharatları, yumurta akını güzelce yedirdim. Bakınız. Şimdi ben de yufkalarımı açana kadar hamurumu buzdolabına koyuyorum. Dinlenmesi için biraz un serpiyorum. Daha sonra bezelerimi 20 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi açmaya başlıyorum. Dinlendiği için hamurumuz çok kolay açılacak arkadaşlar. Hep yandan. Bu şekilde hamurumuzu büyüteceğiz. Şöyle çok hafif un serpiyorum. Bakın şimdi 40 santime yaklaştı. Biraz daha büyüteceğim. Bu şekilde büyütüyorum. Şimdi arkadaşlar size inceliğini göstereceğim. İncelik şu. Daha fazla eğer inceltirseniz kıymalar dışına taşar. Bu mantı hamurudur. Bu incelik yeterlidir. Mantı tarifimde tek tek kıymayı koymak veya şey yok. Paketlemek yok. Bu şekilde kıymayı ince bir tabaka halinde hamurumun üzerine yedireceğim. İnce tabaka olsun. Biraz eti fazla oluyor. Bizim evde sevileni bu oluyor. Küçük mantılarda içinde et pek olmuyor. Ama bunda kapatma olmadığı için hem pratik hem lezzetli süper bir tarif oluyor. Arkadaşlar kıymayı koyduktan sonra şöyle elimizle vuruyoruz. Hamura iyice yapışması için. Bir de içine yumurta akını işte bu sebepten dolayı koyduk arkadaşlar. İçine bir güzel yapışması için. Şimdi yarısını kıymayla koyduk. Şimdi diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Tam oldu. Bu aşamada kıymaların hamura iyi geçmesi için çok hafif şu şekilde bastırıyorum. İki taraflı kıyma yapışması için. Bakın. Şunu arkadaşlar kesmeden önce şöyle bir alıyoruz. Fırın kağıdımızın üzerine. Bakın şimdi tepsiye koymamız çok kolay olacak. Kıymaların da yapışması için şöyle biraz bakın iyice eşit dağılması için kıymaların böyle oklavayla şey yapıyoruz, bastırıyoruz. Şöyle kesiyoruz. Bu şekilde kesmeye devam ediyoruz. Şimdi ters yönde keserek küçük kareler oluşturuyoruz. Mantılarımızın büyüklüğü küçük kesme şeker büyüklüğünde oluyor. Bakınız bu şekilde kesme şeker büyüklüğünde. Yemesi de bir o kadar zevkli oluyor bunlar küçük olduğu için arkadaşlar. Kıymalarımı koydum. Mantı hamurumun içerisine daha sonra da kestim. Büyüklüğü bir kesme şeker büyüklüğünde. Piştiğinde Kayseri mantısı gibi küçücük küçücük oluyor arkadaşlar. Bu kolay, pratik ve sağlıklı tarifimi sizlere öneriyorum. Kesme şeker büyüklüğünde kesmiş olduğum mantılarımı 180 derecede
fanlı fırında 15 dakika pişireceğim. Daha sonra haşlayacağım. Bunun için şöyle tepsimin içerisine alıyorum. Bakınız tek tek. Şimdi bunu buraya taşımak çok zaman alır. Fakat bu pratik yöntemi sizlere öneriyorum. Buraya kadar videomu eğer izlediyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Şimdi fırına gidiyor. Vermiş olduğum ölçüden bu şekilde 6 tepsi mantım çıktı. Bakın bu bir tepsi, bu diğeri. Bu kenarlarındakiler de böyle kızarıyor ama şöyle alıyorsunuz arkadaşlar, bakın. Şahane. Kenardakileri de atıverdim, ağzıma yedim. O kadar güzel ki. Bu şekilde bile yenebilir. Fakat fazla olduğu için ben pişiriyorum. Derin dondurucuya atacağım. Vermiş olduğum ölçüden 6 tepsi mantım çıktı. Kolay mantım. Bu kolay mantımı sizlere öneriyorum. Önceden ısıtılmış fanlı fırında bu şekilde yarı şekilde pişirdim. Şimdi haşlamaya gidiyor. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Bakınız arkadaşlar, şu şekilde mantılarımız bu şekilde kopuyor. Göstereyim. Hiç katlama yok arkadaşlar. Tek tek kıymayı koymak yok. Bir de bunun içinde kıyması diğer mantılara göre daha fazla oluyor. Lezzet gerçekten dayanılmaz, muhteşem bir lezzet. Bakınız. Bir de burada var. Hemen kolaycıcıktı arkadaşlar. Fırında pişirdiğim için hemencecik de şey yapılıyor. Ayrılıyor bunlar arkadaşlar. Böyle bakınız. Kaynayan suyumuza 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve mantımızı kaynayan suyumuza ilave ediyorum. 1-2 karıştırıyorum. Pişmesini bekliyorum. Kaç dakika olduğunu sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. 1 çay kaşığı tuzla 2 diş sarımsağımı ezdim. Ve güzelce sarımsakla yoğurdumu karıştırıyorum. 10 dakika oldu. Piştiğini nereden anlıyoruz? Bakın suyun üstüne çıkmaya başladılar mantılar. Suyun dibindeydi. Artık pişti. Suyun yüzeyine çıktı. Hemen alıyoruz. Zaten fırında da pişmişti arkadaşlar. Oh oh oh. Şu lezzete bir bakar mısınız arkadaşlar? Bunu tarifim, Servi'nin mutfağına ait olan bu tarifimi mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi yağını yapacağız. Sarımsaklı yoğurdunu. Yağımız da hazır. Şöyle zeminine, ben manzara kaybolmasın diye bir miktarda zeminine sarımsaklı yoğurdumu ilave ediyorum. Pişmiş olan mantımdan üzerine ilave ediyorum. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Yerinde duramıyor mantılarım. Bu şekilde dağılıyor. Şöyle ortasına çok az yoğurt koyacağım ki arkadaşlar mantımın güzelliği kaybolmasın. Kırmızı biberle yapmış olduğumuz sosumu. Oh oh oh. Şimdi acı pul biberini biraz serpiyorum. Biraz nane. Biraz reyhan. Mutfağına ait olan bu tarifimi sizler için tadıyorum. Bakalım bir kaşığa kaç tane sığacak. Arkadaşlar bu olağanüstü bir lezzet. Mutlaka bu kolay ve lezzetli sağlıklı tarifimi deneyin. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Şimdi
Şimdi mantımızın 2 porsiyonunu pişirdim. Şimdi kalanlar arkadaşlar, bu bize çok, hemen derin dondurucuya gidiyor. Bu şekilde poşetlere koyuyorum. Havasını alıyorum. Tam 6 poşetlik mantım çıkıyor. Bunlar derin dondurucuya gidiyor. Selvi'nin mutfağına ait olan bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Mantı kapama yok. Kolaylıkla yapılabilen sağlıklı, lezzetli tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum.